Esed'in insan mezbahanesi olarak nam salan Sidnaya hapishanesi nasıl bir yerdi? Dünya medyasında ilk kez GZT haber merkezi olarak bu kara deliği görsel modelleme sistemiyle canlandıracağız. Sidnaya'ya gönderilen tutuklular genellikle başka bir yerde aylarca hatta yıllarca gözaltında kaldıktan sonra buraya transfer ediliyor. Şam'a 30 kilometre mesafedeyiz. Kuş bakışıyla Y harfini andıran hapishane, zeminin üstünde 3 katlı bir yapı. Böyle diyoruz çünkü zeminin altında bir Sidnaya daha var. Hapishaneye girdiğimiz andan itibaren çok basit bir mimari bizi karşılıyor. Uzun koridorlar, tek kişilik hücreler ve toplu işkence odaları. Ama önce karanlık ve bolca sessizlik. Tek kişilik hücreler çok yüksek duvarların arasındaki dar kabinlerden oluşuyor. Oturmak, yaslanmak ve herhangi bir yerden ışık almak mümkün değil. Mahkumun ölmemesi için verilen yiyecekler kapının ayak mesafesindeki sürgülü kapakçığından uzatılıyor. Şimdi ise kalabalık hücrelerin olduğu bölüme geçiyoruz. Uzun bir koridor ve sağlı sollu parmaklıklar. 10, 20, 30 ve hatta 50 kişinin işkence gördüğü odalarda 3 ya da 4 tuvalet bulunuyor. Su yok. Karanlıktan dolayı ne olduğu belli olmayan bir sıvı akıyor. Her türlü su ihtiyacı için sadece bu var. Açık kaynaklarda paylaşılan verilere göre bir katta en az 10.000 mahkum var. Hücrelerde sistematik dayak, kollarından duvara bağlı tutma, saçları kopartma, zımba, tekerlek, hayalet pozisyonu, açlık, cesetlerle birlikte yaşama, onur kırıcı işkence ve çok daha fazlası var. Her ne olursa olsun Sidnaya'nın tek bir kuralı var. Sessizlik. Gardiyanlar kendi ayak sesleri ve işkence çınlamaları dışında herhangi bir sesi ölümle cezalandırıyorlar. Şimdiye kadar canlandırdığımız Sidnaya'nın görünen yüzüydü. Şimdi bir gözlem odasına giriyoruz. Gözlem odaları ve idari binalar Y şeklindeki hapishaneden ayrı yapılar. Gözlem odasında onlarca ekran ve gardiyan var. Hapishanenin görünmeyen tarafındaki, duyumlara göre idari binayla hapishane arasındaki toprağın altında başlayan diğer Sidnaya'yı izliyorlar burada. Ölü veya diri 100.000'i aşkın insan buradaki odalarda. Çok basit bir mimari yapısı var. Büyük odalar, bir ampul ve elektrikli kapılar. Yerin altında 100.000 kişiyi alacak kaç tane oda olabilirse o kadar var. Kadınlar, çocuklar, ailesi bilinmeyen çocuklar, yaşlılar, Sidnaya'da yaşlananlar ve cesetler. Yerin altı ve üstüyle Sidnaya bir insan mezbahanesi. Buraya getirilme sebebinizin bir önemi yok. Sistematik bir ölüm burada, modern dünyanın Auschwitz'inde, Esed'in kara deliğinde on binlerce masumu buldu. Gardiyanlar son işkenceyi yer altındaki hücrelerin elektronik kapılarını kilitleyip kaçarak gerçekleştirdi. Muhalifler şu an yerin altını sadece izleyebiliyorlar. Havalandırma çalışmıyor ve zamanla yarış insanlığı kurtarmak için devam ediyor. أخذوني مددوني بالأرض كسروا لي ضلاعي هاي الأضلع يطلع فوق ويدبج فوقي تحس هاي طق 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 يقلبك بالعكس على ظهرك يطلع يدبج فوقك دفر على وجهك كاس بالعصي. Esed'in insan mezbahanesi olarak nam salan Sidnaya hapishanesi nasıl bir yerdi? Dünya medyasında ilk kez GZT haber merkezi olarak bu kara deliği görsel modelleme sistemiyle canlandıracağız. Sidnaya'ya gönderilen tutuklular genellikle başka bir yerde aylarca hatta yıllarca gözaltında kaldıktan sonra buraya transfer ediliyor. Şam'a 30 kilometre mesafedeyiz.